Ben o hayatı yaşamak istemiyorum. Ben kendi yolumu çizmek istiyorum. Havaalanında indim ve hayatımda ilk defa tek başımayım. Korktum bir an, yapamayacağımı sandım. Ben yapamayacağım, herkes bana gülecek, işte rezil olacağım falan diye düşündüm. Kalıcı kadrolu oldum Dünya Bankası'nda. Bazı günler yürüyerek, bazı günlerde arabayla gidiyorum. Metroyla direkt DC'ye, oradan da IMF'ye. Sizin de seyir programında konuğunuz olan İsa Bey, biliyorsunuz Bolstonin diye bir kamyonu var. Türk kahvesi satıyor ve kahvemizi tanıtıyor. Bugün yağmur yağacak diye kapatmış olabilir dükkanı. Merhaba, ben Demet Cabbar. 28 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Şu anda IMF'de ortaklıklar üzerine çalışıyorum. 3 senedir bu görevdeyim. Daha önce 20 sene Dünya Bankası'nda çeşitli kalkınma projelerinde rol aldım. Eşim ve 10 yaşındaki oğlum ile birlikte Washington DC bölgesinde Arlington'da yaşıyoruz. Tekirdağlıyım. Ailemin bir kısmı Balkan Savaşları'nda kaçarak gelmiş, bir kısmı mübadeleyle, değişimle gelmiş. Sıfırdan hayatlarına başlamışlar, her şeylerini kaybetmişler. Çok mücadeleci insanlar. Bu mücadele ruhunun bana da onlardan geçtiğini düşünüyorum. İki kardeşiz. Annem ve babam sağlıkçılardı. Babam diş doktoru, annem de eczacı. Ama aynı zamanda babamın bir aile işi vardı dedemin kurduğu zamanında, onunla da çalışırdı. Dolayısıyla da ailede bir girişimcilik ruhu da vardı. Annem, kızım ne istersen onu seç, sen ne okumak istersen onu oku. Babam da, kızım bak işte ne güzel annenin eczanesi var, adı da Demet Eczanesi. Sen şimdi eczacılık oku, bu eczaneyi de devral. İşte sen hemen orada hayatını kurmuş olursun, bizim geçtiğimiz zorluklardan geçmezsin. Hayatın da çok kolay olur, hemen şuramızda biz de sana destek oluruz. Sonra da yuva kurarsın falan. O böyle kafasından planlamış benim hayatı nasıl yaşayacağımı. Ben tabii böyle dehşet içinde bu hikayeyi dinliyorum. Çünkü yani o onların hayatı, onların mücadelesi. Ben annemin hayatı güzel bir hayat ama ben o hayatı yaşamak istemiyorum. Ben kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Kendi mücadelemi vermek istiyorum. Kendi yolumu çizmek istiyorum. Bu aralar araştırmalarım sonucunda İTÜ'de işletme mühendisliği bölümü olduğunu gördüm. Bu bana göre diye düşündüm. Orayı da kazandım. İstanbul'a İTÜ'de işletme mühendisliği okumaya gittim. Güzel bir, keyifli bir üniversite hayatım oldu. Belki de biraz eczacı olmak istememin sebeplerinden biri de buydu. Hep bir Amerika'da yüksek eğitim alma konusu vardı. Ama yani ben gideceğim Amerika'da yaşayacağım gibi bir hayal değildi bu. Ben gideceğim Amerika'da 2 sene eğitimimi alacağım. Ondan sonra geleceğim, ülkeme döneceğim, hayatıma devam edeceğim. Çünkü ben Türkiye'deki hayatımı çok seviyordum. Yani ben Türk kültürüyle yoğrulmuş bir çocuktum ve bir gençtim. Bu arada ama tabii şöyle bir süreç oldu. Ben üniversiteyi okurken işte babam da artık kabullendi. Tamam kızım, madem bu yolu seçtin, o zaman en iyisini yapman lazım. En iyisi olmaya çalışacaksın. Ve işte Amerika'ya geleceğim ben master'a diye konuştuk. Aramızda anlaştık. Sonra buraya geldim ve Amerika maceram başladı.
havaalanında indim ve hayatımda ilk defa tek başımayım. Yani bambaşka bir kıta, hiçbir akrabamın olmadığı bir yer. Okul yılları güzel gitti diyebilirim. Hemen Türk Derneği'ni buldum. Zaten Türkler çok aktiftiler o zamanlar George Washington Üniversitesi'nde. Burada çalışabileceğimi öğrenmiştim yüksek eğitimimi yaptıktan sonra. O zamanlar 1 yıl çalışma hakkımız oluyordu. Onu da kullanmaya karar verdim. Gene bir telefonda bizimkiler, kızım hadi toplanıyorsun herhalde artık değil mi? Geri geleceksin, az kaldı falan deyince ben bombayı patlattım. Dedim anneciğim, babacığım benim burada 1 sene çalışma hakkım var. Ben bunu da kullanmak istiyorum. Şimdi bu kadar emek verdim, boşa gitmesin, tecrübemi de edineyim. Ondan sonra geri döneyim. Benim için daha iyi olur kariyerim için. Tabii gene böyle bir nasıl yani söz vermiştin ama falan filan. Bir iş ilanı gördüm. Bu Dünya Bankası'nda 6 aylık bir proje içindi. Ona başvurdum. Ben orada bir iş görüşmesine çağrıldım. İşte onların belirledikleri 4-5 kişiden birisi olarak. Ve sonra da o işi aldım. Dünya Bankası maceram başladı. Program bir eğitim projesiydi. Ben de böyle eğitim projelerini organize etmek için işe başladım. Sonra o işte başarılı olunca bir 6 ay daha uzatıldı benim anlaşmam. Ondan sonra işte 1 sene daha uzatıldı. Patronum dedi ki o zamana kadar sözleşmeliydim. Kadrolu yapalım seni dedi patronum. 1,5 sene içinde falan kadrolu olunca aslında bir nevi piyango, hayatımda ilk defa bir piyango vurmuş gibi oldum diyebilirim. Kadrolu oluyorsunuz ama daha sonra bir de kalıcı kadro denen bir şey var. Bir ona geçme şansım vardı. İlk girdiğimden sonra bir 6 sene falan geçti. İşte 5-6 sene içinde diyebilirim. Kalıcı kadrolu oldum Dünya Bankası'nda. Dünya Bankası'nda kalıcı kadroya da geçince biraz kendimi eksik hissettiğim konular vardı. Bir master daha yapayım diye düşündüm. Bir master daha yaptım. Bir anda bizimkiler ya tamam da hani eğitim, iş, güç de yani artık evlensen mi, çoluk çocuğa mı karışsan, yuvan mı olsa, ne zaman olacak bunlar? Bu sefer soruların şekli değişti tabii. Bir taraftan da evlenmek de istiyorum, çocuk istiyorum, yuvam olsun istiyorum falan ama olmuyor, işte denk gelmiyor. Böyle düşündüğüm bir dönemde yine bir arkadaşımın veda partisinde Edwin'le tanıştık. Ben sanki yıllardır tanıyormuşum gibi hissettim onu. Geri döneceğim birkaç ay sonra falan filan gibi şeyler diyordu. Dedim yani zaten dönecekmiş, Perulu falan. Sonra o dönem benim babam kanser teşhis konmuştu babama ve ben o ara çok Türkiye'ye gittim geldim defalarca. Aradı, sordu, ilgilendi, buraya döndüğümde hemen geldi, karşıladı. Giderek iş ciddiye bindi. Derken ben babamı kaybettim. Sonra geri geldim. O yaz tabii böyle bir anda hızlandı benim Edwin'le olan ilişkimde bu süreçte. Dediğim gibi zorluklar bizi birbirimize yakınlaştırdı. Ben biraz inanıyorum yani sanki böyle babamın bir eli var bu işte gibi. Çünkü o vefat ettikten sonra bir anda çok hızlandı bizim Edwin'le ilişkimiz. Edwin beni Peru'ya davet etti. İşte Machu Picchu dağlarındayız böyle başımızda bulutlar. Ve babam da o zaman herhalde öleli yani bilmiyorum 5 ay falan olmuş belki 5-6 ay. Ve ben bir anda o dağın tepesinde babamı hissettim. Sanki bana dokundu gibi geldi, sanki yanımda gibi geldi. Böyle bir anda tüylerim diken diken oldu. Böyle bir duygulandım, tüylerim diken diken oldu ve o an hissettim ki babam orada ve yanımda ve destek veriyor bu ilişkiye. Ve Peru'nun ve Edwin'in hayatımın bundan sonrasında çok önemli bir rol oynayacağını o an anladım. Ben 36 yaşında evlendim. Dolayısıyla
O bekarlık bir süre daha devam etti. Ama orada şu oldu, kendime bir toplum kurma, bir destek grubu kurma ihtiyacı hissettim. Ya da böyle bir grubun içinde olma ihtiyacı. Washington Türk-Amerikan Derneği'nden benimle temasa geçtiler. Ya işte bizim yönetim kurulumuza gelmek ister misin? Sen zaten çok aktif bir insansın, bir sürü etkinlikler yapıyorsun. Derneğimize de böyle bir genç insan olarak katkıda bulunursun. Sonra Ata Disney'in yönetim kuruluna girdim ve o da hayatımı değiştiren diğer olaylardan bir tanesi oldu. 4 sene sonra falan Ata Disney'in başkanı oldum. Her zaman hayatta en çok istediğim şeylerden bir tanesi anne olmaktı. Doğru eşi bulmak kolay olmadı. Sonra biz evlendik ve kısa bir zaman sonra ben hamile kaldım. Dedim oh ne güzel, harika, bu iş kolay, bu kısmı kolay olacak. Biraz herhalde nazar değdirdim, bilmiyorum, erken konuşmuşum. Çünkü çok iyi giden bir hamilelik sürecim var diye düşünürken ben 7 aylık hamileyken bir anda sancılandım. İşte hastaneye gittik ve tüm çabalara rağmen erken doğum yaptım. Bebeğimiz de akciğerleri yeteri kadar gelişmediği için yaşayamadı. O duyguyu nasıl anlatacağım bilmiyorum. Yani hani hissettiğim sanki bana böyle bir otobüs çarptı hissiydi. Önce herkes bebekte bir problem vardı diye düşündü doktorlar. Herkes ona inanmak istiyor. Yani ona inanmak istiyorsun bebekte bir problem vardı diye. Ama sonra bebekte de bir problem, kızımızda da bir problem bulunamadı. O zaman Amerika'daki sağlık sisteminin bizim alıştığımız sistemden ne kadar farklı olduğunu, yani bizim standartlarımızın altında işlediğini fark ettim. Çünkü burada böyle doktora hemen ulaşamıyorsun. Dolayısıyla böyle bir acı bir tecrübe yaşadık. Tekrar hamile kalmak kolay olmadı. Zorlu bir süreç oldu. Sonradan fark ettik ki meğerse bende aslında bir problem varmış. Yani bu problem fark edilmemiş. Neyse sonunda oğluma hamile kaldığımda da çok riskli bir hamilelik yaşadım. Ve zaten o da erken doğdu. Ama Allah'tan bu sefer daha tecrübeliydik, daha dikkatliydik. Ama uzunca bir süre NICU'da kaldı. Bebek yoğun bakımda kaldı. Sonra da evimize geldi ve evladımıza kavuşmuş olduk. Pandemi oldu. Ben de o zaman Dünya Bankası'nda çalışıyorum. Bir anda koştura koştura gidiyordu hayat o zamana kadar. Sonra bir durdu hayat. Benim geriye bakıp kariyerimde belki bir 20 senem daha var, bundan sonra ne yapacağım diye düşünmeme sebep oldu. Dolayısıyla alternatiflerime baktım ve IMF olabilir diye düşündüm. Başvurdum ve kabul edildim. Şimdi 3 senedir IMF'deyim ve severek de yapıyorum. Korktum bir an, yapamayacağımı sandım. Ben yapamayacağım, herkes bana gülecek, işte rezil olacağım falan diye düşündüm. Şimdi biraz daha cesurum. Yani evet yaparım deyip atlıyorum ve bir şekilde de zaten niyet etmek işin yarısı. Başkaları o şekilde yapıyor. Ben de yaparım diye düşünüyorum.